Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere Xiaomi Mi Band 8 akıllı bilekliği inceleyeceğim. Xiaomi'nin Mi Band serisi şu an dünyadaki en çok satılan akıllı bileklik serisi olarak geçiyor arkadaşlar. Belki de milyonlarca satmış bir seri. Bugünkü modelimiz ise arkadaşlar Mi Band'in 8 yani en son versiyonu. Ekim ayının başında artık Türkiye'de satışa sunuldu. Bakalım güncellenmiş versiyonda bizlere bu bileklik neler sunabiliyor, neler değişmiş, farklı bir bileklikle kıyasını da yapacağım sizlere. Gelin öncelikle bir bilekliği kutusundan çıkaralım ve sizlere teknik özelliklerinden detaylıca bahsedeyim. Kutu gördüğünüz gibi artık Xiaomi bayağı bir sadeleştirmeye gitti. Artık biliyorsunuz ki Mi Band 8 değil arkadaşlar, Smart Band 8 olarak geçiyor artık. Yani Xiaomi Mi Band diye serisi olarak devam ederdi 1, 2, 3 şeklinde. Smart Band 8 olarak çıktı. Büyük ihtimal Pro'su da Smart Band 8 Pro olarak çıkacağını sizlere ileteyim. Hemen cihazı kutusundan çıkaralım. Bir tane bakın kullanım kılavuzu geliyor arkadaşlar. Ayrıca bu kullanım kılavuzunda Türkçe menüde mevcut. Gördüğünüz gibi burada saatimiz var. Zaten buna daha detaylı bir şekilde bakacağız. Burada da saatin gördüğünüz gibi şarj kablosu. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak bir 50 santimlik falan yani yarım metrelik bir güç kablosu var. Hem de manyetikli bir şekilde oturduğunu size söyleyebilirim. Şöyle bakalım getirdiğimizde bu tersmiş. Şu taraftan yani sağ tarafından saatin yanaştığınızda tık oturdu. Şöyle bakalım manyetiği nasıl, güçlü tutuyor mu? Yani hafif böyle sallıyor gibi ama bakın gene kablo güçlü bir şekilde manyetini tutabiliyor. Saatin hemen şöyle tasarımıyla başlayacak olsak 1.62 inçlik 60 Hz tazeleme hızına sahip, 326 ppi'lik ve 600 nitlik parlaklığa sahip bir AMOLED ekran var arkadaşlar. Gerçekten bu konuda başarılı ve kaliteli bir ekran yapıldığını söyleyebilirim. Ayrıca bu ekranın çözünürlüğü de 192'ye 490 piksel. Kavisli bir ekran tasarımında yapıldığını söyleyebilirim arkadaşlar. Saatin ağırlığı yaklaşık olarak 27 gram. Malzemesi böyle metal bir malzemeden yapılmış. Yan tarafları bayağı böyle metal ve çizilmeye de bayağı müsait bir malzeme arkadaşlar. Muhakkak ki bir koruma kılıfıyla vesaire kullanırsanız çok daha iyi olur. Çünkü parlak böyle piyano bilek tasarımlar mevcut. Bunlar da genellikle biraz çizilmeye yatkın tasarımlardır yani malzemelerdir. Bu saatin 4 farklı renk opsiyonu da var arkadaşlar. Beyaz rengi, sarı rengi, şu an elimdeki siyah rengi ve yeşil rengi de mevcut. Elimdeki kordon ise arkadaşlar silikon bir kordon ama kordon konusunda Smart Band 8'de bayağı Xiaomi övünüyor yani. Farklı işte materyallerde olsun, desenlerde olsun yüzlerce binlerce kordon opsiyonuna açık olduğunu iletmişler. Hemen size şöyle kordonun nasıl çıktığını da göstereyim. Şurada arkadaşlar bakın switchler var. Şu switchlere basacaksınız. Gördüğünüz gibi bakın basar basmaz zaten çok basit bir şekilde hafif böyle tırnağınız olsun yeterli switchler çıkıyor. Yeni kordonunuzu da buradan yukarıdan ve aşağıdan takacaksınız. Hemen şöyle bakın sensörleri de görebiliyorsunuz. 2 tane şöyle bakın sensörü de konumlandırmışlar. Üstte zaten bu manyetik şarj kısmı. Saat Bluetooth'un 5.1 versiyonu ile geliyor. 190 mAh'lik bir batarya kapasitesi var arkadaşlar. Normal kullanımda fabrika verilerine göre 16 gün kesintisiz olarak kullanabildiğinizi iletmişler. Tabii ki de arkadaşlar sürekli açık ekran var. Yani Always On Display var bunda. Muhakkak ki Always On Display'i açtığınızda bu neredeyse yarı yarıya yani bir haftaya kadar düşebileceğini sizlere ileteyim. Ayrıca saatte bir hızlı şarj da var arkadaşlar. Yaklaşık olarak 1 saatte tam şarja ulaşabiliyor. Şimdi sizlere saatin kurulumunu yapacağım. Hemen arkadaşlar öncelikle saatimize bakın. Şuradan Türkçe dil seçeneğini seçiyoruz. Artık Türkçe dilde mevcut. Uygulamamızı indirdik zaten biz artık. Mi Fitness uygulaması var arkadaşlar. Kullanıcı hesabı açıp bunu indirmeniz gerekiyor. Cihaz ekleye geldik. Hemen burada bakın cihaz zaten aramaya başladı. Burada bakın Smart Band 8'imi gördü zaten. Eşle diyorum. İzin ver dedim. Telefonuna bakın şuradan saate de uyarı geldi. Eşleşsin mi diye. Eşleşsin dedik. Ve gördüğünüz gibi artık tamamdır. Çok kısa bir sürede eşleşmeyi tamamladık arkadaşlar. Buradan zaten saatle ilgili size bazı gizli bilgi yani özel bilgiler de veriyor arkadaşlar. Şöyle ben bir uygulamasından devam etmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Burada bakın kadran menüsü var bildiğim kadar. Evet kadran menüsünde burada bakın kendiniz isterseniz özel bir menü ayarlayabiliyorsunuz. Sevdiklerinizin fotoğrafını falan koyabiliyorsunuz yani. Gördüğünüz gibi bakın 5 farklı özel kadran menüsü de yapabiliyorsunuz. İsterseniz de bakın buradan hazır temalar var. Bunları alabiliyorsunuz. Buradan bakın arkadaşlar nabız ayarını yapabiliyorsunuz. Devamlı izlemeyi açıp kapatabilirsiniz. Yüksek nabız uyarısını açıp kapatabilirsiniz. Uyku takibi yapabiliyorsunuz. Gelişmiş izlemeyi aktive ettik arkadaşlar. Burada bakın bunu yani hızlı yani daha gelişmiş bir şekilde uykunuzu takip edecek. Zaten ben bunu videonun ilerleyen kısımlarında hepsinde bahsedeceğim. Kandaki oksijen seviyemizi tüm gün izlemeyi de bunu da aktif ettik. Ayakta durma, oturma vesaire bunları da size hatırlatmasını isterseniz saatte açabilirsiniz.
İstatistiklerinize bakabilirsiniz, alarm kurabilirsiniz. Hava durumunu diyor, hava durumunu da açalım. Bize bildirsin, saatimizi görelim yani. Burada bakın arkadaşlar widgetler, yani araçlar var. Buradan işte mesela menüler arasında neler olsun diyebilirsiniz. Yani hızlı bir şekilde geçiş yapmak istediğinizde öncelikle nabzımı görmek isterseniz, uyku takibini mi görmek isterseniz bunları ayarlayabiliyorsunuz. Titreşim modunda arkadaşlar burada bakın hepsini ayrı ayrı titreşim modları da atayabiliyorsunuz. Tüm bildirimlerinizi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Cihazı bul dediğinizde bakın saat kendini titreşimi alabiliyor. Bu arada titreşimi de bayağı güçlüymüş. Evet, güçlü modunda gerçekten hissettiriyor yani saat ben buradayım diye. Saate bir şifre de koyabiliyorsunuz. Güncellemelerini de yapabilirsiniz. Bakalım herhangi bir güncellemesi var mı? Evet, bakın güncelleme de gelmiş bu saat. Hemen ben hızlı bir şekilde güncellemesini de yapayım. Güncelleme de tamamlandı arkadaşlar. Şöyle bakın ekrana 2 defa dokunduğunuzda uyandırabiliyorsunuz. Şöyle yukarı kaydığınızda bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi menü kısmı var. Bu arada menü bayağı akıcı. 60 Hz'i direkt hissedebiliyorsunuz yani gördüğünüz gibi akıcı bir şekilde menüye ulaşabiliyorsunuz. Hemen bakalım şuradan müzik kısmı falan var. Telefon bul vesaire. Kameranızı kullanabiliyorsunuz uzaktan kumanda gibi bu cihaz sayesinde. El feneri modu var arkadaşlar. Aç dediğinizde bakın. Şöyle gördüğünüz gibi karanlık ortamlarda en az ufak da olsa size bir aydınlık sağlayabilir. Ekran kısmında parlaklığı isterseniz otomatik olarak alabiliyorsunuz. Mesela Huawei'lerdeki en büyük eksiklik arkadaşlar Smart Band 8'de var. Yani otomatik bir şekilde parlaklığınızı ayarlayabiliyorsunuz ve bu şekilde daha iyi bir pil performansı kullanabiliyorsunuz. Yani saati uyandırmak için bileğinizi kaldırdığınızda arkadaşlar bunu zaman ayarı da yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani geceleri saatinizi kolunuzu oynattığınızda otomatik olarak aydınlanıp etraftakilere de rahatsızlık vermeyecek. Ekran açık kısmında şöyle bunu yapalım ki şu anda size her şeyi rahatlıkla iletebileyim. Her zaman açıkta şu anda arkadaşlar akıllı bir şekilde şöyle aktive edelim bakalım. Bu da gördüğünüz gibi bakın pil performansını düşüreceğinden bahsediyor. Yani Always On Display'i de otomatik hale getirdim yani aktif hale getirdim. Bu arada saati arkadaşlar 3 farklı modda kullanabiliyorsunuz. İsterseniz koşu modunda, isterseniz halhal modu, isterseniz de kolye modu. Bunun detaylarını size telefon uygulamasını anlattığımda sizlere daha detaylı bir şekilde aktaracağım. Şöyle geri gelmek için bakın sağa doğru kaydırmanız gerekiyor. Şu şekilde bakın yukarı kaydırdığımızda ise yani yukarıdan aşağı doğru kaydırdığımızda ise bildirimleri görebiliyorsunuz. Sağa doğru kaydırdığınızda bakın uyku ve nabız takibini, burada hava durumunu görebiliyorsunuz. Burada eğer ki telefonunuzda oynattığınız bir müzik varsa bunu durdur başlat ileri geri yapabiliyorsunuz. Ayrıca da bakın hızlı bir menüsü de var. İsterseniz rahatsız etme modu vesaire bunları yapabiliyorsunuz. Ama ekranın akıcılığını ben çok beğendim. Gerçekten çok başarılı bir şekilde akıcı olarak devam ediyor. Egzersizleri zaten belki de 200'e yakın farklı egzersiz modları da var. Muhakkak ki ihtiyacınızı karşılayacak egzersiz modunu bu saatte bulabilirsiniz. Dahili GPS'i sayesinde ise açık hava koşuları, açık havada bisiklet gibi egzersizlerinizi de direkt GPS üzerinden konumunu eksiksiz yani hatasız bir şekilde takip edip tüm verilerinizi doğru olarak alacaksınız. Hemen şöyle bir bileğime de takacağım. Benim gibi bileği kalın olan kişiler için hala biraz Smart Band 8 zarif kalıyor. Yani birazcık da böyle mesela bunun Pro serisi benim bileğime daha çok gider. Benim birazcık da açıkçası zevkim de biraz Pro zevkine yani Pro tarzındaki saatlere gidiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi özellikle bayan kullanıcılar için rahatlıkla bileğinizde rahatsızlık hissetmeden ve şık bir şekilde bu bilekliği taşıyabileceksiniz. Hemen şöyle bakın bir nabız takibi de alalım. Şu anda bakın nabzımda 87 aldı. Hatta kıyaslamak için arkadaşlar bir tane bakın Huawei Band 7'm var. Onu da yanına takacağım. Şimdi bakın ikisindeki nabız farklarını da görebiliyorsunuz. Aslında muhakkak ki arkadaşlar medikal olarak %100 doğru veriler vermiyor saatler ama şu anda bakın Smart Band 8'in nabzımı 92 olarak algılıyorum. Huawei'nin Band 7'sinde ise arkadaşlar 88 olarak algılıyorum. Gördüğünüz gibi ufak tefek farklar da var. Burada sensör farkını hissedebiliyorsunuz. Çok afaki farklar yok bu arada arkadaşlar. Yani 4 fark olabilir. Hatta bakın yavaş yavaş daha da yani eşitlenmeye, dengelenmeye de devam ediyor. İki saatin arasındaki farkları görüyorsunuz. Band 7 bakın daha kavisli ve daha büyük bir ekranı var. Ama Smart Band 8 ise arkadaşlar hala daha zarifliğini ve hafif tasarımını, küçük ekran tasarımını korumaya devam ediyor. Gelelim bir haftadır bu bilekliği kullandıktan sonraki deneyimlerime. Sizlere bunları eksiksiz bir şekilde anlatmak istiyorum. Tasarım açısından bahsedecek olsak gördüğüm gibi benim bileğim biraz kalın. Açıkçası benim bileğimde birazcık böyle sırıtıyor yani. Sırıtıyor derken ufak kalıyor. Birazcık daha mesela böyle bayan kullanıcılar için veyahut da daha bileği zarif olan erkekler için daha kullanışlı bir saat olduğunu düşünüyorum. Ben o yüzden genellikle mesela daha büyük çerçeveli akıllı saatler veyahut da akıllı bileklikler tercih ediyorum. Ama bunu kendisi için sorun etmeyen insanlar için de Mi Band 8 de gayet ideal. Oval çerçeveleri gerçekten çok şık. AMOLED ekranın avantajını özellikle gündüz çok rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Yani en güneşli havada bile ekranı rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Ve Huawei'de en çok eleştirdiğim otomatik parlaklık Mi Band 8'de var. Yani hava durumuna göre, güneşin yoğunluğuna göre kendisini otomatik bir şekilde ayarlayabiliyor. İster güneşli havada, ister bulutlu havada da rahatlıkla artık ekran kendine göre parlaklık seviyesini ayarlayıp sizin okumanıza yardımcı oluyor. Hafiflik ve kordon kalitesi açısından da gerçekten hiç rahatsız etmedi beni. Yani uyurken bile ben rahatlıkla bu saati takabildim ve gün boyunca yani bileğimi sıktığını veyahut da böyle
ağırlık yaptığını hiç hissetmedim. Bağlantı konusunda gerçekten çok stabil olduğunu söyleyebilirim. Özellikle mesela burada gene Huawei'den bir artısını söyleyebilirim. Mi Band 8'imde bağlantı kopması gerçekten çok az oluyor. Ben iPhone telefonda kullandım, bütün testlerimi yaptım bu cihazda. iOS'ta da gerçekten gayet stabil bir şekilde hem veri senkronizasyonu olsun hem de cihaz arası bağlantısı olsun gerçekten çok stabil bir şekilde kullandım. Biliyorsunuz akıllı bilekliklerle yapabileceğimiz sınırlı, yani bunlara gelen mesaja mesela cevap veremiyorsunuz. Gelen aramalara cevap veremiyorsunuz. Yani konuşma özelliği yok, mesajlaşma özelliği yok ama gelen mesajların bildirimini tamamıyla görebiliyorum. Sadece size emojileri, yani emoji karakterlerini desteklemediği için o mesajı okutmuyor. Aynı şekilde gelen aramayı istersem reddedebilirim, istersem sessize alabilirim ama mesajla cevap özelliği yok. Mesela Huawei'nin Watch Fit Special Edition modelinde arkadaşlar mesela mesajla cevap verme özelliği vardı ama Mi Band 8'lerde bu yok. En çok merak ettiğiniz veri takibi tabii ki de, özellikle mesela nabız takibi, uyku takibi, bu ikisini de gerçekten ayrı bir şekilde başarılı yaptığını söyleyebilirim. Uygulama üzerinden nabız takibini isterseniz 5, 10, 15 dakika veyahut da kendisinin akıllı bir özelliği varsa ona aktarabiliyorsunuz ya da yarım saatte bir vesaire. Yani istediğiniz dakika aralığı şeklinde nabız takibi yaptırabiliyorsunuz. Hem uygulama üzerinden hem de saat üzerinden bunu hızlı bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Bir akıllı bileklik verilerine göre de ben nabız verilerinin gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Uyku takibi konusunda ise gerçekten de uyuduğum dakika ile uyandığım dakika arasındaki farkı çok rahatlıkla algılayabiliyor. Ayrıca tüm gün, yani mesela işte bütün gece yaptığınız uykuda uyanık olduğunuz süreler, işte derin uyku, REM uykusu vesaire, bunları da çok iyi algılıyor ve ben Huawei'nin Band 7 kadar da kaliteli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ikisinin de sensörleri bu konuda yarışır seviyede olduklarını söyleyebilirim. Ara uyanmalarımı vesaire, işte kalkıyorum, su içiyorum vesaire, bunları rahatlıkla hemen saat çok iyi bir şekilde algılıyor. Yani hiç böyle dakikasına şaştığını görmedim. Kandaki oksijen seviyesini de gayet iyi ölçüyor. Yani SpO2 dediğimiz değeri. Yani bir akıllı bileklik için gerekli tüm özellikleri eksiksiz bir şekilde yaptığını sizlere söyleyebilirim. Yani hem bilekliğin ekranından tutun, işte özelleştirebilirim menüsü olsun, ekranı olsun, işte mesela kadranını değiştirebiliyorsunuz. Sonsuz markette işte farklı kadranlar var. Kendinize göre bir tasarım yapabiliyorsunuz. Aynı şekilde kordon konusunda da gerçekten çok geniş opsiyonları var. Yani Xiaomi size o kadar farklı kordonlarla kullanma imkanı sunmuş ki mağazasında çeşit kordonlar var. Kendi uygulama mağazasında çeşit kadran menüleri var. Bu arada 60 Hz'lik ekranın farkını çok hissettiğimi söyleyebilirim. Band 7'de mesela o 60 Hz yoktu mesela, daha böyle az akıcıydı ama özellikle de Mi Band 8'de inanılmaz derecede akıcı bir menü var. Yani rahatlıkla böyle yağ gibi aktığını görebiliyorsunuz. Burada gerçekten ekran bazında çok iyi iyileştirmeler yapıldığını söyleyebilirim. Yani bir akıllı bileklik olarak değerlendirdiğimizde tüm görevlerini eksiksiz bir şekilde yaptığını söyleyebilirim. Uygulama ve fonksiyon açısından gerçekten çok başarılı. Otomatik antrenman modunun olması da çok iyi. Yani siz yaptığınız antrenmanı hareketlerinize göre algılayıp sizi bunu mu yapıyorsunuz diye önerebiliyor. Aynı şekilde 200'e yakın farklı antrenman modu sayesinde muhakkak ki sizin günlük hayatta yaptığınız antrenmana uygun bir antrenmanı seçip verilerinizi buradan rahatlıkla takip edebileceksiniz. Şu anda da yaklaşık 1000 TL'lik fiyattan satılıyor Mi Band 8 serisi. Yakında Mi Band 8 Pro da ülkemizde satışa sunulacak ve bence fiyatını fazlasıyla hak eden bir bileklik olduğunu düşünüyorum. Mi Band 7'den sonra 8 gayet stabil ve başarılı bir şekilde seriye devam edilmiş. Evet arkadaşlar, Xiaomi Mi Band 8 akıllı bileklik incelemesinin de sonuna geldik. Bana destek vermek isterseniz videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.